41 yaşına geldiğiniz zaman benim gibi hayatta önemli olan bir tek felsefe var. Ben bu hayatı kaliteli yaşadım mı? Çünkü bir tane ömrünüz var ve yaşadıkça şunu görüyorsunuz ki zaman hızlı geçiyor gerçekten. Bari geçmişe baktım, ya yaşadık ama güzel yaşadık. Ben yaşadım ama güzel yaşadım. Kendimi geliştirmemden memnunum. Hayatta geldiğim yerden iyi kötü memnunum. Çünkü kaliteli yaşadım ve mutluyum bunun için. Herkesin kalite anlayışı değişir. Yani kimisi geçmişe baktı, çılgın para ezdik, acayip eğlendik, şudur budur der. Ben hem geliştim hem eğlendim hem de bir yandan dengelediğimi düşünüyorum. Peki kaliteli bir hayat nasıl yaşanır? Hayatınızı daha kaliteli yapacak 12 tavsiyeyle başlayalım mı? Hoş geldiniz. 1. Hayatın kalitesini arttırmak için daha çok yaşa. Daha çok yaşa ne demek? Daha önce biz bunu olarak işlemiştik. 25. saat nasıl yaratılır, nasıl üretilir diye. Aslında gün içerisinde artık çöp, gereksiz zamanlarınız var. Bunun birincisi güne erken başlamak. Her zaman ne kadar uyuyorsanız yarım saat erken başladığınızda bir haftada 3-4 saat bir karınız olur. Erken başlayın. Erken başlayın, geç yatın. Geç yatın kısmını genelde erken kısımlarda beyin açıkken öğrenmeye ayırıyorum. Geç saatlerde ise belgesel falan izlerim ben. Böyle artık ben bir şey yapmayayım, o bana anlatsın. Kitap okumayayım, kitap kendini bana anlatsın gibi. Ama lütfen televizyondan uzak durun. Televizyon denilen şey araya mecburen reklamları sokarak, biz de YouTube'da reklam alıyoruz. Çok basit bir mantıkla sorayım, siz cevabını verin. Ben bunun cevabını bilmiyorum. Ama biz YouTube'da araya reklam aldığımızda hadi 5 saniyede bir geçiyorsun. 3 kere reklam alsak 15 saniye. Televizyonda çok izlenen bir program. Rating birincisi Survivor. Survivor araya kaç dakika reklam alıyor? Öyle düşünün. Bir Survivor ya da televizyon filmi izleseniz araya defalarca ve çok uzun reklamlar alıyorlar. Her ne olursa olsun lütfen televizyondan kurtulun. Olabildiğince daha hızlı izleyeceğiniz yöntemler bulun. YouTube mesela veya internet üzerinden dizi ya da film izlemek gibi. Televizyondan kurtulduk mu? Daha önemli bir şey var zaman üretmek için. İletişimi basitleştirin. Yani WhatsApp'ta yaz o yazıyor bekle, yaz bekle. Boş ver, ara. Ciddiyim, ara ya. Yani bir karşı taraf bana derdini anlatacak diye 1 dakika sadece yazıyor izlemek inanılmaz bir zaman kaybı. Bunu günde 100 kere yapsan 100 dakika, 1 saat gidecek. Ki emin ol birilerinin yazmasını bekliyorsun. Peki geçelim 2'ye. Hayatının kalitesini nasıl arttırırsın? 2. Güzel yiyeceksin. Bana bakıp diyeceksin ki hocam belli güzel yediğin. Bak, çok yiyeceksin, az yiyeceksin değil. Güzel yiyeceksin. Bütçen dahilinde olabildiğince kaliteli besleneceksin. Fast food ve ambalajlı gıdalardan ve şekerden uzak dur. Meyve şekeri tamam, glukoz şurubu, yapay şekerlerden uzak dur. 1 hasta ediyor, 2 aptal ediyor. Ciddiyim. Bunları tükettiğin sürece beynin daha az çalışıyor. Faydalı yağlar, faydasız yağlar diye bir şey var. Evet ceviz pahalı ama günde 3-5 tane ceviz yemenin de bir faydası var. Ve lütfen ne olur tuzla ilgili bir yorum yapmayacağım ama şeker kesinlikle düşmanınız. Hadi tuzdan vazgeçemiyorsunuz. Bari en azından o glukoz şuruplu içecekleri asla içmeyin. Benim tükettiğim 3 tane içecek var. 1. Su. 2. Ayran. 3. Doğal maden suyu. Doğal maden suyu içine bir şey katıldığı zaman doğal maden suyu değildir. Lütfen ambalajında gazlı içecek yazan şeylerin maden suyu ya da soda olmadığını anlayın. Onlar yapay üretilmiş şeylerdir ve içerisine ayrıca karbonat ıvır zıvır katıyorlar. Bunlar da sağlığınıza zararlı. 3. Hobi edineceksiniz. Hobiniz her şey olabilir. Bir müzik aleti olabilir. Bir dil öğrenmek olabilir. Ben küçük tarımlar yapıyorum. Şaka yapıyorum, ciddi balkon tarımları. Tahta kasaların içerisinde bir hocamdan öğrenmiştim. Başka videoda anlattım bunu. Tarım yapıyorum. O toprakla oynamak hoşuma gidiyor. Deli gibiyim belki. Ama en azından bir keyfim var. Bir başka hobim var. Kil hamurlar var. Kırtasiyelerde satılıyor. Onlarla kendimce böyle çizgi film karakterleri, işte Iron Man'ler, ne bileyim ne bulursam yapıyorum. Benzetmeye çalışıyorum en azından. Boyamıyorum. Vaktim yok. Üşeniyorum. Ama yapıyorum. Psikolojimi topluyor. Kimisi puzzle sever. Ben bunu seviyorum. Siz de lütfen bir hobi bulun. Bir dönem fotoğrafçılığa merakım vardı. En son buraya geldi işte. Bak, hobi en azından bir tür parasını cebine koymasan da mesleğe dönüşebiliyor. Ve 4. İnsan kazanın.
Doğru insanları kazanın. Çerçöp insanlardan uzak durun. Bu kimseyi aşağı görmek kibir falan değil. Hayatını sürekli bir şeyler çalan, tırtıklayan, sivrisinek insanlardan uzak dur. İyilik yaptın, kötülük mü gördün? Sil. Sana bir faydası yok mu? Sil. Yatırım insana yapacaksın. Doğru insanlarla tanıştığın zaman ilişkini koru. Onun kötü günde yanında olduğunda bir şey kaybetmezsin. Doğru insansa 1 yatırırsın 5 alırsın. Bencilce mi? Evet. Ama iyilik yaptığın sürece iyilik bulursun. Lakin iyilik yapmakla enayiliği lütfen karıştırma. Çünkü hayat kaliteni sömüren şeylerden birisi geri dönmeyecek iyilik çekleri dağıtmaktır. Bir süre sonra sen karamsar olursun ve insanlara küsersin. Aşkta da böyledir, dostlukta da böyledir. Ve 5. Basit yaşa. Çok basit yaşa. O kadar sorumluluktan kurtuluyorsun ki. Ya bir telefon mu aldın? Bakma artık yeni telefon modellerine. Boş ver. Ona ayırdığın vakit boşa gidiyor. Bir sistem, düzen bir şey mi kuracaksın? En basitini, en az sorun çıkartanını al. Bizde bir şeye başlayamamın ana sebebi şudur. Çok güzel bir örnek vereyim size. Bir psikolog arkadaşım var. İstanbul'da yaşıyor. Kendisi resme merak saldı. Dedi ki ya Haluk herkes bana anlatıyor. Ben kime anlatayım? Dedim bana anlat. Anlattı, sıkıldım. Dedim gel sana hobi bulalım. Neyse Kadıköy çarşıya gittik. İşte resim malzemeleri aldık. Bir hafta geçti. Dedim ki ya nasıl gidiyor? Başlayamadık ki dedi. Niye? Ona bir de tuvale ayak aldım. Sonra yeni boyalar sipariş ettim. Yurt dışında buldum istediğim boyayı. Bilmem ne atkılı fırça. Dedim. Ya bu çok sorumluluk istiyormuş. Ya basit. Yani bir şey boyayacaksan hadi tuvalde olmuyorsa duvarı boya ama basitleştir yani. Çocuklar neden keyif alıyor parmak boyalarından falan? Basit. Her şeyi basit yaşa. Eve yeni bir televizyon lazım. Televizyona televizyon ünitesi lazım. Bir de buna ses sistemi lazım. O zaman bunun yanına bir tane de internetten şu aboneliğini alalım. Sen yola çıktığında amacın 5 dakika ve 5 liraysa hedefin sonuna geldiğinde artık bu bir uğraşa dönüyor. 50 dakika 50 liraya geliyor. Yazık, harcadığın vakte yazık. Paran zerre umurumda değil. 6. Özetle. Her şeyi özetle. Ben kitap okurken size yaptığım tavsiye nedir? Kitabın üstünü çizmeyin. Kitaptan notları bir yere çıkartın ki elinizde kalsın. Kapatınca gitmesin. Bir insan seninle konuşurken sıkıldın mı? Bak işte karşına diyelim ki Mahmut var. Mahmutcuğum seni anladım. Şunları mı demek istiyorsun? O da desin ki evet bunları demek istiyorum. Ya da desin ki ha bir de şu var. Bitti. En büyük sıkıntı bu. İnsanları susturamıyoruz. Anlatıyor. Çünkü senin anlamadığını düşünüyor. Özetlemediğin sürece anlamıyor. Her şeyi özetleyeceksin. Yaşam amacını bile özetleyeceksin. Sabah kalktın mı? Bugün ne yapacağım? Madde. Benim telefonumda çok basit bir uygulama vardır. Google'a ait. Maddelerle. Çok büyük not tuttuğum programlar da var. OneNote gibi, Evernote gibi ama Google'daki o Keep diye bir uygulama. Bugün şunu yapacağım, bunu arayacağım. Bitti. Özetle ki çabuk yaşayasın. Basit yaşayasın, unutmayasın. 7. Ertelemeyi bırak. Bu konuda saatlerce konuşurum ama neyse ki daha önce ertelemeyi bırakma, erteleme hastalığı, Pomodoro üzerine bir video çektim. Hem aşağıya koyarım hem de burada bir yere eklerim unutmazsam. Ertelemeyi bırakacaksın. Çünkü ileri attığın her şey sen mecburen ilerliyorsun. Hayat ilerliyor ölmediğin sürece. İlerlediğinde önüne çıkıyor. Ve daha da ağırlaşıyor. Çünkü ileriye daha fazla şey atmaya başlıyorsun. Yarın ben yaparım, nasılsa o yaparım diye yapacağın şeyleri yarın sen yapacaksın. 8. Babası, kralı, en büyük rahatlama yaşayacağın, hayatına en çok kalite katacak şey. Bu maddelerin hepsinin içerisinde ilk 3'te. Kıyaslamayı bırak. Hiç kimseyle kıyaslama. Ya işte o daha başarılı. Belki o daha başarılı gözüküyor ama normalde çok mutsuz. Şunun Instagram'da gezdiği yerlere bak. Belki oraları kamera açıkken çok mutluydu ama normalde hastaydı. Ne bileyim başka bir sağlık sorunu vardı. Falancanın oğlu şöyle olmuş, filancanın sevgilisi böyle yaşamış. Şuna bak, televizyonda gördüğüme bak. Kıyaslama, boş ver. Hayat sana bir şey vermiş mi? Kıyaslayacağın bir tek şey var. Dün ve geçen sene. Bu kadar. Kendinle kıyaslayacaksın. Geçen hafta burada oturuyordum. Bu hafta da burada oturuyorum. En azından bir kitap okudum. Geçen hafta burada oturuyordum ama arada şuraya gittim yani. Bir Sapanca'yı gördüm. Kendine +1 koyabiliyor musun? Kendini geliştirebiliyor musun? Sorun yok. Boş ver, kıyaslama. Kıyasladıkça depresyona girersin. Üstelik sen grisin. Beyaza göre kıyaslarsan kirlisin. Siyaha göre kıyaslarsan kendini rahat hissedersin. Kıyaslama, salma. 9. Hayır demeyi öğren. Aynen bu konuda da video var. Kanalda çok önemli bir konu olduğu için bunu konu yaptık zaten. Aşağı yukarı link her yere eklerim. Hayır diyeceksin. Hayır demek için düşünme.
Yaptığınız en büyük hata şu. Birisi diyor ki sinemaya gidelim mi? Şimdi sen diye kıvırırken karşı taraf anlıyor ki bir şeyler. Sen de panikle ya tamam gidelim diyorsun. Ya da yarın gidelim diyorsun. O tamam diye yarın gidelim. Hayır. İlk önce hayır de. Kırılan gitsin. Yani bunun için sana trip atıp sömürüp kırılacaksa gitsin, yolu açık olsun. Öptüm. Lütfen hayır de. Birisi senden bir şey mi istedi? Ya şunları sen yap. Sonra bir hayır. İlk ağzından çıkacak şey hayır olsun. Ve mümkünse ben buna bayılıyorum. Kendimi belki en sevdiğim huylardan birisi. Hayırı açıklamıyorum. Daha önce verdiğim o videodaki örneği vermeyeceğim. Basit bir örnek vereceğim. Falanca geliyor diyor ki Haluk'cum diyor işte ay sonuna kadar biraz sıkışayım. Bana bir 3.000 lira verir misin? Hayır. Neden vermezsin? Vermek istemiyorum. Yani bu çok basit bir şey. Birincisi ay sonuna kadar sıkışım. 3.000 lirayı sana verdiğim zaman ben de sıkışabilirim. İkincisi zaten o kadar sana güveniyorsam, o kadar seviyorsam senin bu darlığını ben çoktan fark edip sana bir şeyler yardımcı olmuşumdur, paylaşmışımdır. Cimri değilim ben. Tanımadığım 5. derecede birisi. Neden sana 3.000 liramı vereyim? Lütfen insanlara böyle davran. Önce hayır ve hayırı açıklamayın. Hayır açıklanmaz, istemiyorum açıklanmaz. İstememeniz yeter sebeptir. 10. Takvimle yaşa. Zamanla yaşa. Çok basit. Belki 10 kere daha önce söyledim bunu. Duvar takvimin olmadığı sürece sen bir hiçsin. Duvar takvimin olacak. İster o teknolojik zımbırtının içinde olacak, ister yatağının yanında olacak. Duvar takvimiyle yıllık plan yapacaksın. Zaten 11 ayda bir hedef bulmak. Her ay kalitesini arttıracağın hayatına bir hedef koyacaksın. Her ay 1 Nisan, 1 Mayıs, 1 Haziran, 1 Kasım, 1 Aralık, 1 Ocak bir hedef bulacaksın. Bu ayki hedefim ne? Bu ayki hedefim Melis'le inanılmaz mutlu bir hayat kurmak. Bu ayki hedefim Mahmut'la çok iyi bir dostluk kurmak. Bu ayki hedefim İngilizce öğrenmek. Bu ayki hedefim en azından başlamak. Araba kullanmayı öğrenmek. Her ay bir hedefin olursa yılda en azından hadi ikisini başaramadın 10 tane bir şey başarmış olursun. Şu hedefler çok saçma. Karar verdim. Kilo vereceğim. Nasıl? İşte yemeyeceğim. Nasıl? Bilmem diyetisyene giderim, spor salonuna falan. Bu hedef değil ki. Bu o an öyle bir değişiklik yapayım diye uydurduğum bir şey. En basit hedef saçımı değiştireyim. Bir şeyler satın alayım. Mutluluğu satın almayı bırakın. Parayla mutlu olmaya çalışmayın. Hayat kalitenizi düşüren bir nolu hastalık parayla satın aldığınız şeylerdir. Satın alarak mutlu olmaya çalışmayın. Ve bir diğer madde oku, izle, hatırla. Bunu hayatına oturturursan harika bir sistemin olur. Hayat kaliteni bu arttırır. Belgesel izle, tamam. Film izle, tamam. Filmleri de izliyorsan en azından detaylarını bil. O filmi hangi yönetmen çekmiş? O film ne tip bir film? Komedi mi? Dram mı? Daha önce bu yönetmenin benzer filmleri var mı? Kitap okuyorsan yazarıyla oku. Hiçbir şeyi sahibini bilmeden tüketme. Lütfen yönetmenini, yazarını, her şeyini bil ki o güzelliği beğenirsen aynısından bir tane daha bulabil. Bir restorandan yemek geldiği zaman çok beğendiysen ne yapıyorsun? Aynı yerden bir kere daha söylüyorsun ya da gidip yiyorsun. Rastgele aman pilav diyor musun? Demiyorsun. O zaman tükettiğin şeyleri de lütfen hatırla. Bu yazar iyi bir yazar. Bu kaliteli bir insan. Boş ve yanlış rastgele kaynaklardan kendini besleme. Rastgele bir pilavı yeme. Rastgele bir kitabı okuma. Rastgele bir insanla gezme. Lütfen kaynağını bil. Kalite arttırmak için son bir tavsiye. Dünü unut. Başarısızlıkları unut. Ders çıkar ve unut. Neden olmadı? Neden olmadığı bir ay sonra, bir hafta sonra halen soruyorsan kusura bakma sende bir sorun var. Neden olmadı o an sorulur. Bir şey yanlış yaptım. Şartlar mı yanlış, ben mi yanlışım? Ortam şartlarından bir sorun var. Başarısız oldum, bu iş battı. Ülkede ekonomik kriz vardır, batıyorsundur. Ülkede ekonomik kriz yoktur, sen başarısızsındır. Ama o an öğren. Bir işte başarısız oldun, 3 ay sonra ben yeni bir işe girmeyeyim, çok başarısızım. Bir şeyi dünde bırak. Doğruca analiz et ve dünde bırak. Hayat kaliteni arttıracak tek kişi sensin. Kimse gelip seni kurtarmayacak. Hayat kaliteni arttırmak istiyorsan lütfen bu 12 felsefe hayatın içine oturttur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.